Dön, başın döner. Amsterdam'a hoş geldiniz. Kuzey'in en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Amsterdam'da 2 gün boyunca sizlerle beraber olacağım. Şu pembe çantama da bakmayın, bir an önce eşyalarını taşıyorum. Bugün soğuk bir günde geldik Amsterdam'a. Yani hafif yağış var ama bu tabii gezmeye engel değil. Hele çocukla gezmek isteyenleri de engel değil. Bu 2 gün boyunca size gerçekten Amsterdam'ın bütün kanallarını, bütün güzel yerlerini anlatmaya çalışacağım. Benimle kalmaya devam edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Mira, sen buraların sahibi misin? Buralar senin mi? Ay ölürüm. Buraları sen mi aldın? Kaç paraya aldın? 10 paraya mı aldın? Şimdi geçmek için sana para mı ödeyeceğiz? Al o zaman. Geçebilir miyim? Evet. Görüşürüz. Evet, şimdi Amsterdam'daki turumuza başladık. İlk durağımız tabii ki Dam Square. Burası Amsterdam'ın meydanı, merkezi, yani her şey burada, öyle söyleyeyim. Buradan sonra işte çeşitli sokaklara girerek işte kanallara, Red Light'a, diğer kiliselere ya da müzelere ulaşabiliyorsunuz. Buluşma noktası gibi bir yer burası. Bu meydanın bir özelliği, gördüğünüz gibi arkamda Kraliyet Sarayı'nın ve hemen arkasında işte ana katedralin Dom olayın ve hemen şu ağacın arkasındaki Madame Tussauds'un burada olması. Hatta dünyanın en büyük Madame Tussauds müzelerinden bir tanesi de burada. 26 euro gibi bir şeydi galiba. Ben hani daha önce Singapur'da girdiğimiz için ya da Tayvan'da girdiğimiz için buradakine girmeyeceğiz dedik. Ama bayağı bir güzel bir müze olduğu söyleniyor. Hemen arkamda işte Kraliyet Sarayı var. Yani benim gördüğüm en dandik Kraliyet Sarayı'ndan bir tanesi. Kiliselerinden de çok bir şey beklemeyin. Yani Amsterdam aslında biliyorsunuz gece hayatının attığı yer. Yani gece hayatı için, eğlenmek için, kanallar için, o laleler için, işte civardaki köylerdeki değirmenler için girilen bir yer. O yüzden hani buraya çok da tarihi ve turistik olarak bakılmıyor. Ama hani ben yine bu şehrin dokusunu seviyorum. 4. kez oluyor geliyorum. Her gelişimde hava ne yazık ki böyle. Bakalım, İnşallah daha gün ilerleyen saatlerde düzelir. Şimdi yolumuza Kalverstraat'tan devam ediyoruz. Kalverstraat bizim bir nevi İstiklal Caddemiz. Buranın alışveriş caddesi. Sağlı sollu bakın. Her yerde şöyle ablalarımız da var. Alışveriş yapabileceğiniz yerler. Burada işte marketleri, hediyelik eşyacıları, birçok şey bulabiliyorsunuz. Ama hani Amsterdam sonuçta bunun için gezilecek bir yer değildir. O yüzden biz sadece geçmek için kullanıyoruz. Şunu da anlatayım. Amsterdam özgürlükler şehri biliyorsunuz. Yani sürekli burnunuza esrar kokusu gelecektir. Yani bilmeyenler için söyleyeyim, garip bir koku geliyorsa sürekli, o bir ot, yani esrar kokusudur. Burada yasal olarak bir sıkıntı yok. Belli bir miligrama kadar herkes kullanabiliyor. Yanlarına da götürebiliyor diye biliyorum. Şu anda işte Kalverstraat'tan kanallara doğru ya da diğer bölgelere doğru yolumuza devam ediyoruz. Şimdi arkamda gördüğünüz yerler Çiçek Pazarı arkadaşlar. Burası Hollanda denince akla gelen en önemli şeylerden bir tanesi olan lalelerin ve diğer çiçeklerin satıldığı yüzlerce dükkandan oluşan ve bir kanal boyunca ilerleyen bir yer. Bütün işte çiçek soğanlarını, hani lale soğanlarını, tohumları, her şeyi buradan alabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani bunları çıkartabiliyorsunuz sınırın dışına. Bizim zamanında sahip çıkamadığımız özellikle lale ile ilgili işte bütün onlarla ilgili eşyaları, tohumlarını, işte çantalarını, her şeyi burada satıyorlar. Nispeten hediyelik eşyacılara göre daha ucuz burası. Çeşit çeşit rengarenk her şey burada. Kelebek mi alalım, çiçek mi alalım? Karar ver sen de. Biz çiçek alırsak kelebekler de ona gelir. Bak bakayım bana. Ay yavaş. Evet. Lale soğanımızı aldık.
Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Burada hemen caddenin başından sonuna kadar birçok çiçekçi var ve hepsinde ciddi bir fiyat farkları var. O yüzden siz ilk gördüğünüz yerden almayın. Ben ilk gördüğümde hani ilk girdiğimiz yerde iki tanesi 10 euro iken, yani iki tane 10'lu ya da 15'li 10 euro iken şu anda 40'lısı 4 euroya geliyor. O yüzden hemen acele etmeyin. Tüm hediyelik eşyalarda olduğu gibi biraz gezdikten sonra, gözlemledikten sonra almaya çalışsanız sizin için çok daha iyi olur. O zaman hemen gidip bunları ekelim. Şimdi Amsterdam'a kanallar şehri denmesinin sebebi şehrin dört bir yanından, içinden, her yerinden kanalların geçmesi. Ve bu kanalların üzerinde yüzlerce köprü var arkadaşlar. Kimisi çok yeni köprüler, kimisi 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık köprüler. Bunları zaten tek tek fotoğraflamaya da anlatmaya kalkmak imkansız. Şimdi şöyle anlatalım. Şehrin dört bir tarafından Kerk adı verilen Westkerk, Noordkerk, Eastkerk diye kiliseler var. Yani Doğu Kilisesi, Batı Kilisesi. Bunların arasında da hapsolmuş sokaklar ve kanallar var. Kanalların çoğunda araç geçişi yasak. Bisiklet ya da yaya olarak geçiyorsunuz ama yani burada yaşayanlar sadece gördüğünüz gibi böyle park edebiliyorlar. Yani sadece yaşayanlar bu bölgeye girebiliyor. Siz kendi aracınıza girerseniz ceza yeme ihtimaliniz çok yüksek. Bu kanallarda cruise turları var. Onları yapabiliyorsunuz. Yani çok küçük güzel teknelerde 13 euroya, 12 euroya, 10 euroya 40 dakikalık, 1 saatlik gibi turlar yapabiliyorsunuz. Şu anda biz Işık Festivali'nin olduğu bir zamandayız. Bunun için de özellikle akşamları turlar koymuşlar. Yani gördüğünüz gibi kanallar gerçekten yani bu mevsime göre tamam biraz daha rengi kötü ama genellikle suyun rengi değişmiyor. Yazın da ben geldiğim zaman böyleydi. Ama tabii ki yazın geldiği zaman ellerin ve ağaçların o rengarenk görüntüsü olaya daha güzel bir anlam katıyor. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Mira, bu hangi dilde? Datça mı konuşuyorsun sen? Datça konuşuyorum. Evet arkadaşlar, videonun başında bahsetmiştim. Burası özgür bir şehir ve her yerde esrar içebiliyorlar. Mesela şu karşıda gördüğünüz yerlerden bir tanesi de, bakın şu sıranın girdiği yerlerden bir tanesi de insanların yasal olarak esrar alıp içebildikleri bir yerdi. Şimdi çok çekmiyorum ne olmaz diye. Yani gördüğünüz gibi burada öyle o tarz kötü bir alışkanlık yapmak isteyen varsa rahatlıkla yapabilir. Ne oldu? Niye bağırıyorsun? Çekmeyeyim mi? Çek. No. Çekmeyeyim mi? No. Mira, sen neye bindin babacığım? Ama bu çok güzel bir bisiklet. Her yerinde çiçekler var değil mi? Her metropolde olduğu gibi Amsterdam'da da bir Çin mahallesi var arkadaşlar. Burada yoğun Çin nüfusu burada toplanmışlar. Onların da böyle geldiğiniz zaman işte gördüğünüz gibi Çin restoranları, hediyelik eşyacıları falan görebiliyorsunuz. Burası Red Light'a çok yakın, birkaç sokak arkasında hemen. Eğer hani Çin yemekleri yemek istiyorsanız bu mahalleye gelebilirsiniz. Şimdi Amsterdam'da bu aralar Light Festival, yani ışık festivali var arkadaşlar. Şehrindeki birçok kanalda arkamda gördüğünüz gibi değişik tasarımlarla ışıklar yapmışlar. Mesela şu anda tam arkamda
çamaşır figürlü ışıklar var. Yani biz çok daha büyük beklentiler içindeydik ama daha bu gördüğümüz ilk ışıklar diyebiliriz. Belki daha farklı şeyler vardır ama işte bazen de bu tarz şeyler var. Gerçekten yani. Mira sen çok güzelsin. Hayır sen güzel. Hayır sen güzelsin. Sen güzel. Bence sen güzelsin. Sen güzel. Sen. Sen güzel. Bence... Sen. Tamam ben çok güzelim. Güzel mi? Amsterdam gerçekten garip bir şehir. Görüyorsunuz burası sadece kondom çeşitlerinin satıldığı bir yer. Yani binlerce, on binler çeşit her türlü hayal gücüyle tasarlanmış kondomlar. İşte böyle yerler de var burada. İlerleyen saatlerde tüm Amsterdamlıların buluşma yeri Red Light oluyor arkadaşlar. İşte aslında Amsterdam'a gelen bütün %70 herkesin merak ettiği yer burası. Red Light District yani kırmızı bölge diyorlar, nasıl çeviriyorlar artık bilmiyorum. Artı 18 bir yer burası. Tamamen işte canlı seks şovlarının, işte hayat kadınlarının, ne bileyim erotik shopların olduğu bir yer burası. Yani şehrin en kalabalık yeri, dünya avaza malum. Herkes ya da avaza olmasa bile herkes burayı merak ediyor. Yani şu anda burada gezen herkes, sadece erkek olarak düşünmeyin, kadınlar, erkekler, çocuklar, yaşlılar, herkes burada. Barlar var, diskolar var, klaplar var, her şey var burada. O yüzden hani yani biraz ön yargılı olarak bakanlar da var biliyorum Türkiye'de ama hani burası bir aslında eğlence merkezi. Sadece biraz daha rahat bir eğlence merkezi. Burayı öyle düşünün. Çok çekim yapamıyoruz. Hani yasak özellikle kadınların olduğu yerlerde yani hayat kadınlarının olduğu yerlerde. Genel çekimler yaptım biraz. Onları zaten görüyorsunuz şu anda. Şimdilik bu kadar. Merhabalar arkadaşlar. Amsterdam'daki ikinci günümüzde Risk Museum'a geldik. Daha doğrusu müzelerin olduğu bölgeye geldik. Burası Museumplatz bölgesi. Van Gogh, Risk Museum, Swatel Museum, Moko Museum hepsi bu tarafta yani bu bölgede. Buraya tramvayla da gelebiliyorsunuz. Şu anda hani burada şunu da söyleyeyim, selfie çubuğuyla çekim yapmak yasak. O yüzden bu şekilde biraz daha dar çekim yapacağım bugün size. Şu anda Risk Museum'un ana giriş kısmına geldik. Burası kapalı bir yer. Yukarıda böyle çok acayip bir şeyler var, sanat çalışmaları var. Gördüğünüz gibi şu anda herkes burada bekliyor. Biletinizi içeri alabiliyorsunuz, yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. İç tarafında, iki taraftan oluşuyor zaten müze. Orta tarafında yayaların geçiş noktası. Yani müzeye girilmeyecek olsanız bile mutlaka bu kısma gelin, görün. Ben bunların hepsine daha önce girmiştim. O yüzden bu sefer bunları yine pas keseceğim. Çünkü her birinin giriş ücreti arkadaşlar 20 euro, 22 euro. Maalesef Amsterdam'da öyle bir durumu var. Müzeler inanılmaz pahalı. Şu anda Risk Museum'un 19 euro, Van Gogh'un 17 euro, Moko Museum'un 15 euro, bazıları 20 euro. Yani böyle bir ücreti var. O yüzden maalesef şimdilik bir daha girmeye gerek duymadım ama ilk defa yani buraya ilk defa gelecekler için söyleyeyim, mutlaka girmeniz gerekiyor. Çok güzel müze. Tamam, yani kısacası bu şekilde. Bugün biraz sanatla geçecek günümüz. Zaten dışarıda yağmur var. Bakalım nasıl bir gün olacak. Müzede böyle güzel aktiviteler de var arkadaşlar. İsterseniz çocuklarınız böyle alır kartpostalları, istedikleri gibi boyayıp sevdiklerinize buradan kartpostal gönderebiliyorsunuz. Her masaya kalemler, kartpostallar koymuşlar. Güzel bir düşünce. Bakın böyle güzel masalarda. Mira eğlendin mi? Arkadaşlar nereye gitti? Evine mi gittiler? Sen bunu kim için yaptın? Bu resmi kim için yaptın? Bunu? Ha? Bağırsana, duymuyor kimse. Veysel. Tamam, bunu hadi Veysel için gönderelim. Dön bir, başın döner.
geldik müzenin bahçesine. Bakın şu anda Museum Plus dediğimiz bölgedeyiz. Şöyle bir arkamı döneyim. Hemen şu arkada gördüğünüz yer, bakın Van Gogh Müzesi. Onun yanındaki Moco Müzesi. Bakın şu küçük şehirler. Ondan sonra birkaç tane daha küçük butik müzeler var. Ama asıl olay Rijksmuseum. Yani tam okunuşu böyle mi bilmiyorum ama dünyanın en büyük sanat eserlerinin, tarihi eserlerin sergilendiği müzelerden bir tanesi. Hollanda'nın ünlü ressamlarının eserlerini falan da görebiliyorsunuz içeride. Daha az önce söylemiştim, 20 euro yanılmıyorsam giriş ücreti var. Ama burası zaten çok güzel bir nokta. Bakın şu anda zaten kıştan dolayı buz profili pisti kurulmuş durumda. Eskiden I am Amsterdam yazısı dünyadaki ilk bu yazıyı yazan ülke bu arada. Hani I am in Harran, I love Harran falan görüyoruz ya sürekli. Hani bunu ilk yazan yer Amsterdam dünyada, bunu başlatan. İşte orası da buradaydı ama şimdi kaldırmışlar. Başka yerlere taşımışlar onu. Herhalde artık demişler bize farklı bir şeyler yapalım. Yani burası böyle bir yer. Civarda çok güzel fotoğraf noktaları var. Bizim yazıda da bunu yazmıştık. Amsterdam'daki en iyi fotoğraf noktaları diye. O yazıyı da mutlaka okuyun. Avrupa'nın birçok şehrinde kent parkları çok önemlidir arkadaşlar. Amsterdam'ın da en büyük ve en önemli parkı Vondel Park. Şu anda şehrin en güzel yerlerinden birindeyiz. Bu kadar büyük bir alanı da yani imara kapatmışlar ki Amsterdam'ı tahmin edersiniz ki çok böyle boş arazisi olan bir şehir değil. Ama ona rağmen şu park neredeyse Amsterdam haritasına baktığınız zaman bir onda birini kaplıyor. İnanılmaz güzel bir yer, kafeler var, restoranlar var, yürüyüş alanları, bisiklet alanları, spor yerleri, her şey var bu parkta. Yazın burada birçok konser ve etkinlik de yapılıyor, faaliyet de yapılıyor. Şu an gördüğünüz gibi hava yağışlı olmasına rağmen insanlar bisikletlerini sürüyor, koşmaya devam ediyor. İnanılmaz huzurlu, şu anda tek bir ses yok. O bir anda o red light'ın ya da o diğer yerlerin gürültüsünden buraya gelince kendinizi çok huzur ortamında görüyorsunuz. Çok acayip güzel bir ortam. Yani vallahi buraya gelip şöyle bir piknik yapmak lazım. Antepliler aman ha. Kebap falan olmaz mı? Şimdi Instagram tutkunlarını unutmadık. Burada Zevenland'den bölgesinde Instagram'ın en ünlü kapıları var. Bakın bu biraz daha aslında Endülüs mimarisi izlenimi veren bir kapı. Hemen bakın yan tarafta. Bunları çok sık görürsünüz Instagram'da Amsterdam fotoğrafları diye aratırsanız. Bakın bu iki kapı. Yani bu sokaktaki evlerin hepsi gerçekten muhteşem. Şimdi bazen öyle bir şey yaparsınız ki orası popüler bir nokta haline gelir. Şehirlerde özellikle bunu başarmak çok kolay. Bakın Amsterdam'da mesela arkamda Wake me up when I am famous. Bu kadar basit bir şey. Buraya böyle bir yazı koymuşlar. Bir tane bank atmışlar. Yani şu ana kadar gördüğümüz belki 20-25 çift olmuştur. Giriyorlar fotoğraf falan çekiyorlar. Biz de çektik. Yani şehirleri gerçekten güzelleştirmek çok kolay. Burası da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Özellikle sosyal medyayla birlikte bu işi başarmak gerçekten çok kolay. Burası Albert Kurkmarkt arkadaşlar. Burası pazar, öyle söyleyeyim. Amsterdam'ın en ünlü pazar yeri burası. İkinci el eşyalar, yöresel gıdalar, peynirler, yiyecek içecekler, her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Gerçekten hani ucuz eşyalar almak isterseniz özellikle peynir gibi buraya gelmenizi tavsiye ederim. Bakın fiyatlar mağazalara göre gerçekten çok iyi. Bir gezimizin daha sonuna geldik. Mira ile Amsterdam sokaklarını, kanallarını, her yerini gezdik. Değil mi Mira? Güzel miydi Mira Amsterdam? Beğendin mi? O zaman ne diyoruz? Bir sonraki seyahatte tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi de bizden esirgemeyin. Görüşürüz.